Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz beslenme uzmanı Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hocam hoş geldiniz. Günaydın hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bugün tam böyle sabahın enerjisini artıracak harika bir konumuz var. Bomba gibiyiz. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi beslenme diyoruz ama beslenme sporsuz da olmuyor. Ama sporcuların da ya da spor yapan kişilerin de belli bir beslenme programı ve diyeti olması gerekiyor. Spor yapanlar nasıl beslenmeli? Biraz bunu açıklık getirir misiniz? Tabii ki. Şimdi burada iki farklı grup var hocam. Öncelikle bir grup diyete başladığı zaman aynı zamanda fiziksel aktiviteyi de desteklemeye çalışan, metabolizmasını hızlandırmak isteyen bireylerin yaptığı egzersizler. Bir diğeri de yaşam boyu bunu meslek haline getirmiş sporcu kişiler. Biz burada daha çok kilo vermeye çalışırken spor yapan bireylerden bahsetmeye çalışacağız. Buradaki kişilerin en çok yaptığı hatalardan bir tanesi, haftanın 2 veya 3 günü sadece egzersiz veya spor yapıyorlar. Diğer geri kalan günlerde de hafif tempolu yürüyüş bile yapmayabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla burada da metabolizmalarından bir cevap bekliyorlar. Hani ben normal şartlarda hep otururdum, hep sedanter, hep hareketsiz bir hayatım vardı. Şimdi spor salonuna yazıldım, vücudumda 3 kilo değişti, 5 kilo değişti, tam olarak istediğimi elde edemedim diyenler var. Dolayısıyla biz bugün burada konuşacaklarımızla beraber şunu önemli vurgulamak istiyorum. Tam bir diyet programına uyum, beslenme programıyla birebir hareket ederek egzersiz yaptığınızda ufak desteklerle veya ufak fikirlerle beraber daha iyi hale getirebilirsiniz vücut yapınızı. Yani birçok insan, siz de illaki rastlamışsınızdır, spordan önce, spor yapmadan önce kahvelerini içerler. İçerisine kimisi Hindistan cevizi yağı koyar, kimisi tarçın koyar. Neden diye sorduğunuzda metabolizmamı hızlandırsın diye veya egzersiz yapmadan önce çeşitli alınan destekler var. Hemen akla aspiri yağı geliyor. Herkes ezberlemiş gibi diyete ilk başladığında bunları bize kesinlikle soruyorlar. Ama tek başına kullanıldığı zaman tabii ki bu ürünlerin ya da bu uygulamaların doğrudan yağ yakımına bir etkisi yok. Ama biz günlük belli saatlerde öğünlerimizi tüketip belli saatlerde egzersize vakit ayırırsak çok daha iyi yağ kaybına ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda egzersizimizin türü, şiddeti ve ne kadar sıklıkla yapıldığı da önemli. Burada bizim bir piramidimiz var. Bu piramitte temel enerji harcamasını destekleyen günlük yürüyüşler, işe gidip gelme, okula gidip gelme, normal yol üzerinde yapılan egzersizler, hafif tempolu koşma da dahil. Bunlar bizim temelde yaptığımız hareketlerimiz ve temel kas gruplarını çalıştıran eylemler. Bunları her gün yapmamız gerekiyor. Yani burada demek istiyorum ki normal şartlar altında evde otururken kilo vermek için her gün yarım saat yürümek aslında tam anlamıyla amacı karşılamıyor. Yani bizim bunun üzerine haftada 2 veya 3 kez direnç egzersizleri veya ağırlık egzersizleri veya biraz daha sıkı egzersizler koymamız yağ yakımını daha da hızlandırır. Mesela günlük 30-40 dakika yürüyüşlerimizi her zaman yapıp haftada 3-4 kez kardiyo yapıp haftada bir yüzmeye gidip, yani fiziksel aktiviteyle iç içe olduğumuzda aslında metabolizmamız daha da hızlanıyor. Burada bazı yanlışlar var. Onu düzeltmek için özellikle bahsetmek istedim. Çok teşekkür ederim. Bir de şuna eğilmek istiyorum. Şimdi sonuçta kilo olan kişilerde ciddi olarak bir yağlanma söz konusu ve bu yağdan kurtulmak istiyorlar. Şimdi çeşitli diyet modelleri var ama özellikle yağ yakımını artırıcı beslenme modelinde neler tüketmeliyiz? Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi hemen ekranları başındaki izleyiciler şunu derler: protein ağırlıklı beslendiğimiz takdirde daha iyi yağ yakarız. Evet, protein ağırlıklı beslenmek besinlerin termojenik etkisinden dolayı metabolizmayı biraz daha hızlandırabilir. Evet. Ama tabii ki yaptığımız egzersizi ben genelde danışanlarımıza, herkesin spor salonuna veya herkesin evinin çevresinde yürüyüş alanı olamadığı için video egzersizler veriyorum. İnternetten kolay bakabilecekleri ve burada şununla karşılaşıyoruz. Bu video egzersizleri hanımlar beyler yaparken karşıdakinin temposu çok hızlı, çok iyi, sıkı tempolu yapıyor ve en önemlisi spor ayakkabısıyla yapıyor. Ama bizim danışanımız biraz böyle daha yavaş, daha ağırdan alıyor hareketleri ve terlikle ya da normal çorapla yapıyor mesela. Bu da tabii ki fiziksel olarak ortopedik ağrılara da neden olabiliyor, ayrı bir konu.
Beslenme konusuna geldiğimiz zaman da örneğin işlenmemiş beyaz et türleri, yağsız pişirilmiş, protein kalitesi yüksek et grupları, bunu destekleyen yumurta, peynir, süt gibi besin grupları ile birlikte baklagiller yine spor yaparken tüketildiğinde bu yağ yakımını daha da hızlandırabiliyor. Aslında burada diğer önemli bir noktada karbonhidratlar. Evet, proteinler dedik ama karbonhidratlar yaklaşık 400-500 gram kadar glikojen deposu kaslarda ve karaciğerde yer alıyor. Dolayısıyla biz fiziksel aktivite yaptığımız zaman ilk karbonhidratlarımızı kaybediyoruz aslında. Dolayısıyla egzersizden ne kadar önce veya ne kadar sonra beslendiğimiz de burada önem kazanıyor. Misal biz aç karnına spor yapmayı önermiyorum ben danışanlarıma. Fakat hep böyle bir bilgi var. Aç karnına spor yaparsak daha iyi yağ yakarız diye. Oysa ki egzersiz yapmadan en az 2 saat önce en az 30-45 gram karbonhidrat içeren bir besin mutlaka tüketilmeli. Bu ara öğünde olabilir, hafif bir ana öğünde olabilir. Örneğin hafif bir ana öğün ne olabilir? 2 dilim ekmek arasına bir sandviç hazırlarız. 2 dilim ekmek toplamda 30 gram kadar karbonhidrat içerir. İçerisine eklediğimiz bir peynir olabilir veya bir et grubu olabilir. Bunlardan protein ihtiyacımızı karşılarız ve yanına bir porsiyon kadar yine 15 gram karbonhidrat içeren bir meyve tükettiğimizde 45 gram kadar karbonhidratı alıyoruz. Ve akabinde egzersiz yaparken kan şekerimiz düşmüyor. Herhangi bir kas kaybı, kramplar veya metabolizma ile ilgili herhangi bir problem yaşamamış oluyoruz. Yani demek istediğim, hareketle beraber ya da yoğun egzersizlerle beraber kaslarda yitirdiğimiz o glikojeni hemen egzersiz sonrasında almamız gerekiyor. Bir diğer önemli konu. Yani aç karnına egzersiz veya spor yapmıyoruz. Egzersizden hemen sonrasında da özellikle o ilk yarım saat kasların yenilenmesi açısından çok çok önemli. Bundan dolayı hemen egzersizin bitiminde de muhakkak bir karbonhidrat kaynağı tüketelim. Bu genellikle danışanlarımıza önerdiğimiz bir bardak kefir yanına 40 gram badem gibi bir ara öğün olabiliyor. Veya bir orta boy muz, 100-150 gram ağırlığında bir muz yanına badem şeklinde. Buradaki önemli şeylerden bir diğeri de egzersiz sonrası krampları engelleyebilmek adına magnezyumu da desteklemeye çalışıyoruz. Kramplara sebep olan bir diğer problem de şu: sıvı alımının yetersiz olması. Hani yemek aralarında mı su tüketelim, yemekten önce mi sonra mı diye sorulan sorunun bir benzeri egzersiz için de geçerli. Yani spor yaparken mi su tüketelim, sporu bitirdikten sonra mı? Aslında her evrede su tüketilebilir. Çünkü egzersiz öncesi 400-500 mililitre kadar su tüketme olanağına sahibiz. Akabinde tabii ki bu idrar çıkışını çok artırmayacak veya bizi rahatsız etmeyecek şekilde ise kabul edilebilir. Egzersiz yaptığımız esnada örneğin 1 saate aşkın bir spor yapılacaksa ortamda aralarda da yine yudum yudum sular alınabilir. O da yaklaşık toplamda yarım litre ile 1 litre arasında olabilir. Egzersizin hemen sonrasında da içerisinde yaklaşık 6-7 gram kadar karbonhidrat içeren, sıvı elektrolit dengesini düzenleyebilecek, o terle kaybettiğimiz sıvıyı, vitamin ve mineral kayıplarını karşılayabileceğimiz bir içecek de alırsak çok daha iyi olur. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz tabii ki bir diyetisyen olarak gelen danışanlarınıza işte bir teraziye çıkarıyorsunuz. Orada yağ oranlarını falan görüyorsunuz ve ona göre bir işte diyet modeli uyguluyorsunuz. Bir de kan testlerinde kanında trigliserit oranı yüksek olan bir hasta grubu var ki bunlar genellikle kardiyologlara giderler, işte bir takım ilaçlar kullanırlar. Beslenme modeliyle bu hani kilo bazında işte belli yağ oranı fazla olan hasta grubuna verdiğiniz diyetlerden örnek, bir de kan trigliserit oranı yüksek olan kişilere verdiğiniz beslenmelerden biraz bahseder misiniz? Yani neler tüketmeliler? Genellikle kan trigliserit düzeyleri yüksek olan bireyler daha yağlı yiyeceklere yönelik beslenen ve daha basit karbonhidratları tüketen bireyler olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla öncelikle burada yapmaya çalıştığımız hedef posayı artırmak. Yani yine kan yağlarını dengeleyebilmek için posalardan yararlanıyoruz. Burada günlük tükettikleri yağ miktarını ve yağ türlerini değiştiriyoruz. Örneğin 2 yemek kaşığı, 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağı
geçmemelerini öneriyoruz. Yine yemeklerini hazırlarken daha çok zeytinyağına ağırlık vermelerini istiyoruz. Ve aynı şekilde işlenmiş bütün ürünlerden, asitli gazlı içeceklerden uzak durmalarını istiyoruz. Karın bölgesinde özellikle elma tipi abdominal yağlanması olan kişiler de genelde metabolik sendroma yatkın kişiler. Yani tabii ki burada trigliseritleri de yüksek olabilir, insülin direnci görülebilir, kolesterol seviyeleri çok yüksek olabilir. Dolayısıyla burada da benzer bir metodu aslında evet uyguluyoruz ama tabii ki tek başına trigliseritleri yüksek olan bir bireyin dikkat etmesi gereken daha farklı şeyler var. Örneğin beslenme alışkanlıklarını kısa süreli değiştirdiğinde belki o kan parametreleri normale dönebilir. Eğer kilo problemi çok daha azsa ama kilo problemi biraz daha fazlaysa beslenme alışkanlıklarıyla beraber uzun vadede diyet yapması da yine gerekebilir. Çok teşekkür ederim. Bir soru daha sormak istiyorum. Spor yapan kişiler destek olarak vitamin ve mineral olarak neler kullanmalı? Özellikle spor yapanlarda sıvı kaybından dolayı çeşitli elektrolitler azalabilmekte. Bundan dolayı sodyum, potasyum en çok önemli olan elektrolitlerden. Minerallerden de kalsiyum, yine magnezyum, kas kısılması ve gevşemesinde, çeşitli krampların çözülmesinde doğrudan etkililer. Bunların haricinde tabii ki suda eriyen vitaminleri de kaybedebiliyoruz egzersiz esnasında. Dolayısıyla bunları düzenli olarak besinler yoluyla almamız gerekiyor. Daha çok mineralli sular tercih edilebiliyor. Bazı kişiler işte ekstra kafeinle, ginsengle veya farklı desteklerle spor performansını artırarak aynı zamanda da yağ yakımını desteklemeyi düşünürler. Fakat bu çoğu zaman şöyle bir probleme de yol açar. Hem faydasının az olmasıyla beraber hem de çeşitli beslenme düzensizliklerinin sonucu olabilirler. O yüzden aslında normal şartlarda egzersiz yapmayan, sonradan spora başlamış bireylerde veya vücut geliştirmek istiyorlarsa burada karbonhidratın proteine oranının 3'e 1 olması daha doğru olur. Çünkü görüyoruz ki daha çok protein ağırlıklı besleniyorlar, protein tozları kullanılıyor veya protein ağırlıklı gıdalara yönelim başlıyor. Fakat protein tek başına yeterli değil. Yanında ben görüyorum bazen meyveyi tamamen hayatından çıkarmış spora başladıktan sonra bu doğru bir davranış değil. Çünkü elzem olan vitamin ve mineralleri biz meyve ve sebzelerden sağlıyoruz. Veya bazı pirinç türleri var, sporcu pirinci diye geçiyor. Evet, ekmeği hayatından çıkarmış, kahvaltıda 3 tane yumurta yiyor. Ondan sonra peyniri bile tüketmiyor veya fıstık ezmesini en çok tercih ediyor gibi. Ama bu sefer baktığımız zaman da ekmekten aldığımız temel vitaminlerden geri kalmış oluyoruz. Yine aynı şekilde baklagiller de bu grupta bize çok yardımcı. Çünkü posaları çok yüksek, demir açısından iyi. Özellikle spor yapan bireylerde kan hacminin artmasıyla beraber demir ve kalsiyumun çok önemli bir noktası var. Çok önemli bir yeri var. Bundan dolayı mümkün oldukça dengeli ve yeterli beslenmeye özen göstermeliyiz. Bunların dışında genelde spor yapanlar dediğimiz gibi hep protein ağırlıklı beslenmeye yöneldikleri için şöyle bir hata var. Aslında kişilerin ideal ağırlığına göre biz 1,5-2 gram protein istiyoruz. Yani nedir? İdeal kilosu 70 kilogram kadar. 70 kilogramın 1,5-2 katı kadar protein, yaklaşık 140 gram. Ama tabii ki bu da her zaman herkes için doğru ve geçerli değil. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz yine. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.